Nefi, Nefi, Ali Mustafa Efendi'nin Mecmuaul Bahreyn adlı eserindeki bilgilerden ve Hafız Ahmed Paşa'nın 1625'te Sadarete gelişi üzerine ona yazdığı kasidesinde kendi hayatına dair düştüğü kayıtlardan hareketle 1572 yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Nefi, 2. Selim'in saltanatının son yıllarında, tahminen 1572'de Osmanlı siyasal merkezinin uzağında, Erzurum'un Hasankale, Pasinler ilçesinde dünyaya geldi. Pasinler Sancak Bey Mirza Ali'nin torunu, Sarıkamış Sancak Bey Mehmet'in oğludur. Soyunun Dulkadiroğullarına, Çağatay veya Timurlulara tabi Çağatay Türklerine dayandığına dair kayıtlar tartışmalıdır. Asıl adı, Ömer, ilk kullandığı mahlası, zararlı, zarara ait anlamındaki darridir. Gelibolulu Mustafa Ali, Erzurum defterdarlığı sırasında tanıştığı şaire, Nefi, yararlı, faydaya ait mahlasını verdi. Kırım Hanı'na nedimlik yaptığı anlaşılan babası da şairdir. Babasına dair bilgi verdiği ve "Peder değil bu bela, bir siyahtır başıma" mısrağının yer aldığı hicviyesinde onun Kırım'a giderek rahat bir ömür sürdüğü, ardında bıraktığı ailesinin yoksul ve korumasız kaldığı anlaşılmaktadır. Genç yaşta şiirle ilgilenen Nefi eğitim hayatına Pasinler'de başladı, Erzurum'da devam etti, bu arada Farsça öğrendi. 1. Ahmet'in ilk saltanat yıllarında İstanbul'a giden Nefi'nin sadrazam tarafından Sultan Ahmet'e tanıtıldığı muhakkaktır. Nefi sunduğu kasidelerle kısa zamanda sultanın iltifatını kazanarak yakınları arasına girmiş ve ilk olarak Divan-ı Hümayun'da maden muktacılığı görevine getirilmiştir. Daha sonra Mukata Katipliği, kısa bir müddet sürgüne gönderildiği Edirne'de Muradiye Mütevelliliği ve İstanbul'da Cizye, Haraç, Muhasebeciliği görevlerinde bulundu. 4 padişah döneminde yaşayan Nefi, 4. Murad devrinde sanatının ve şöhretinin zirvesine ulaştı, kendisi gibi sert yaratılışlı olan padişahla yakınlık kurarak onun sevgisini ve iltifatını kazandı. Devrin ileri gelenlerine sunduğu kasideler ve şiir sanatındaki başarısı ile devlet erkanından takdir gördü. Metiyeleri vesilesiyle aldığı caizeler kendisine ne kadar itibar edildiğini gösterir. Yakın dostları dahil insanları rencide edecek derecede sövgüye varan hicivler yazmaktan geri durmadı. Hırçın kişiliği ve davranışları, özellikle sinir tanımayan yergileri gözden düşmesine ve devlet adamlarının hedefi durumuna gelmesine yol açtı. Kıskançlıklara sebep olan şöhretinin de etkisiyle sıkıntılar yaşadı, şiirlerinden anlaşıldığına göre 3 defa görevinden uzaklaştırıldı. Bu sebeple şair, hayatının son yıllarını sürgüne gönderildiği Edirne'de Muradiye Mütevelliliği göreviyle geçirdi. Hüsrev Paşa'nın Bağdat seferi vesilesiyle Edirne'den Sultan Murad'a gönderdiği bir kaside ve 1634'te Sultan Murad'ın Edirne'ye gelişi üzerine yazdığı kasidesiyle yeniden padişahın iltifatını kazanarak İstanbul'a döndü. Ancak yine hicivlerine devam eden Nefi kendi sonunu hazırladı ve hicivleri yüzünden ölüme mahkum edildi. Katip Çelebi ve Naima'ya göre Bayrampaşa tarafından boynu eğri Mehmed Ağa'ya teslim edilerek saray odunluğunda boğdurulup cesedi denize atıldı. Fakat Siham-ı Kazan'ın bir nüshasında şairin İstanbul'da Sirkeci iskelesi yakınlarında mezarının bulunduğuna dair bir kayıt vardır. Kaynaklarda ölümü için farklı tarihler verilmekteyse de, katline olduğu sebep Hicvi hele Nefi'nin ve geçti Siham-ı Kaza mısraları 1635 tarihinin doğruluğunu göstermektedir. Nefi'nin edebi kişiliği. Nefi, kaside nazım şeklinde ulaştığı söyleyiş ve anlatım ustalığıyla çağdaşlarını olduğu kadar kendisinden sonra gelenleri de etkilemiştir. Öyle ki ondan sonra kaside söyleyen her şair Nefi divanını, hicve meyledenler de Siham-ı Kaza'yı dikkate almak zorunda kalmıştır. Nefi divanında 62 kaside yer alır. Divan şiirinin en büyük kaside ustası, övgü ve yergi şairi olarak tanınan Nefi, aslında tam bir mizaç adamıdır. Şiir diline medhiye, övme, fahriye, övünme ve hicviye, yergi, biçiminde yansıyan şairlik kabiliyeti, esas itibariyle onun otoriteyle çatışma ve güçlü benlik duygusuyla ilişkilidir. Şiirlerinde hemen her şeyin, ben üzerine kurulmuş olması, babasını ve siyasal piramidin zirvesindeki isimleri eleştirisi, başlangıçta tercih ettiği darri mahlası şairin psikolojisi ve ölümünü hazırlayan sebeplerin kökeni konusunda psikanalistlere söz söyleme imkanı verebilecek ipuçlarıdır. Hicivlerinde yer yer argo ve küfür kullanan Nefi, özellikle saygı duyduğu kişilerle manzum şakalaşmalarında söz oyunlarına başvurmuş ve bu tarz şiirleriyle sözlü kültür ortamlarında anılacak güzel örnekler vermiştir. Övgülerinde ve yergilerinde kaside formunun kurallarını altüst ederek şiirin merkezine kendini yerleştirmiştir. Hiç şüphesiz Nefi'nin şiiri, övgü ve yergiden ibaret değildir. Fakat şair, çok başarılı olduğu gazel tarzında bile kasidelerine hakim olan ruh halini yansıtabileceği yollara başvurmuştur.
Nefi şiirde ses unsuruna önem veren, dilin musikisini yakalayabilen şairlerdendir. Bilhassa gazellerindeki ritmik akışkanlık ve şiirini idare eden musiki, devrin atmosferi içinde fark edilmekle kalmamış, daha sonra da onun hakkında söz söyleme gereği duyanlarca vurgulanmıştır. Ömer Nefi, yaşadığı döneme kadar divan şiiri geleneği içindeki bütün arayış ve tecrübeleri devralmakla birlikte mizacının ve devrin şiir anlayışında giderek yer bulan Hint üslubunun etkisiyle mübalağa sanatını şiir anlayışının merkezine yerleştirir. Osmanlı taşrasında dünyaya gelip şiirin merkezi olan İstanbul'da bütün sanat çevrelerinin dikkatini çeken, kendince bir üslup geliştiren Nefi, hem gazel ve kaside şairi hem de bedelini canıyla ödeyen bir hiciv ustasıdır. Özellikle musiki meclislerinde icra edilen güfteleri ve dillerde dolaşan nükteleriyle Türk kültür ve sanat hayatında yerini almıştır. Nefi'nin eserleri 1. Türkçe Divan, Nefi'nin en önemli eseridir. Kahire'de ve İstanbul'da eski harflerle basılmış, çeşitli antolojilere Nefi Divanı'ndan örnekler alınmıştır. Atatürk Üniversitesi'nde eserin tam metni doktora tezi olarak hazırlanmış ve popüler neşri yapılmıştır. 2. Farsça Divan, fazla hacimli bir eser değildir. Şairin rubailerini, 171 adet ve Tuhfetül Uşşak başlıklı uzun bir manzumesini ihtiva etmesi bakımından önemlidir. Diğer nazım biçimleriyle de yazılmış az sayıda şiir içermektedir. Mehmet Atalay tarafından doktora tezi hazırlanmış, eski harfli metni yayımlanmıştır. 3. Siham, Ikaza, Nefi'nin en ünlü eseridir. Hicivlerinin bir araya getirildiği bu eserde, hicvin ve mizahın bütün çeşitlerine örnek bulunabilir. Latifelerden küfürlere, imalardan ithamlara kadar her düzeyde hicviye ihtiva eden bu eser, şairin eleştiri oklarının hedefi olan babasını, devrin bürokratlarını, şairlerini ve din adamlarını ortak paydada buluşturur. Tam metni ilk defa Metin Akkuş tarafından yayımlanmıştır. Nefi'nin bir gazeli, hem kadeh hem bade hem bir şur sakidir gönül. İhil aşkın hasılı sahip, mezakıdır gönül. Bir nefes didar için bin can feda etsem nola. Nice demlerdir esir, iştiyakidir gönül. Dildedir mihrin kohak olsun yolunda can oten. Ben ölürsem alem, imanide bakidir gönül. Zerredir anma kitap, aftap, aşk ile. Rüzgarın şemse, itaku revakıdır gönül. Etse nefin ola gel gönlüyle daim bezim ihas. Hem kadeh hem bade hem bir şur sakidir gönül. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.